Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep yöresine ait soğan kebabı tarifini vermek istiyorum. Hala bu yemeği yemediyseniz çok şey kaybetmişsiniz demektir. Çok enfes, çok lezzetli. Bu tarifi hemen geçiyorum. Bu tarifin sosu dışındaki bütün malzemelerim bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük soğanlarım var. Ben bir kısmını kestim. Bir kısmını da sizlere göstermek için kesmedim. Eğer bu dip kısmı uzunsa kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi önce soğanımın başını kestim. Daha sonra aşağı doğru bir kesim yaptım. Tekrar gösteriyorum. Bakın başını kestim. Aşağıya doğru kesiyorum. Ama kesinlikle tamamen yarmıyorum. Bu şekilde soğanlarımı kesmeye devam ediyorum. Toplamda 1 kilogram soğan kullanıyorum. Soğanların tamamını yardım. Şimdi 500 gram yağlı kıymam var. İçerisine 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve iyice harmanlıyorum. Kıymayı yoğurmaya başladım. Bu aşamada yoğurma biraz zor oluyor. O yüzden şöyle bir avuç su alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Kıymanın baharatlarla özleşmesi çok önemli. 2 dakika kadar kıymamı yoğuruyorum. Kıymayı yoğurduktan sonra kare borcam tepsime aldım. Şimdi soğanlarımı alacağım. Arasına kıymalardan yerleştirerek tepsime diziyorum. Soğanı ikiye ayırdım. Kıymadan köfteler şeklinde yapıp arasına yerleştiriyorum. Soğanları tamamen yarmıyoruz. Hafif aralıyoruz. Arasına kıymayı yerleştiriyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Bu şekilde malzemenin tamamı bitene kadar tepsime yerleştirmeye devam ediyorum. Soğan ve kıymaları hemen tepsime yerleştirerek sos yapımına geçiyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, soğan ve kıymaları yerleştirdim. Şimdi sosuna geçiyorum. 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı ev yapımı nar ekşim var. Şimdi bunun üzerine yarım su bardağını azar azar ilave ederek homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Soğan kebabına nar ekşisi çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Kesinlikle nar ekşisi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Limon kullanabilir miyiz diyen arkadaşlar için nacizane fikrim nar ekşisini kullanın arkadaşlar. Çünkü bu yemeğe gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Bu yemeğe sos dışında hiçbir şekilde su ilavesi yapmayacağız. Kıymanın kendi yağıyla ve bu sosla pişecek. Emin olun hiç suya gerek yok.
Çok lezzetli olan bu tarifi sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Homojen kıvama gelen sosu yemeğin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Gaziantep'te tepsi yemeklerini fırınlara göndererek, taş fırınlara göndererek pişirtiyoruz. Çok çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ama ben şu an Rize'de böyle bir imkanım olmadığı için evde pişireceğim. Ama yine çok lezzetli bir soğan kebabı yiyeceğiz inşallah. Soğan kebabım pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Soğanlarım pişene kadar pişireceğim. Bakın sizlere şöyle pişme aşamasını göstermek istedim. Bir çatal yardımıyla soğanlarınızın pişmesini kontrol edebilirsiniz. Soğanlarınız piştikten sonra yemeğiniz hazırdır. Soğan kebabı pişerken hemen şipşak lavaş yapalım arkadaşlar. 2 su bardağı unu uygun bir kabın içerisine alıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Şimdi içerisine 2 tatlı kaşığı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. İçerisine suyu azar azar ilave ederek karıştırıyorum. Bu yemek dürüm yapılarak yenilebilecek en lezzetli ana yemeklerden bir tanesi. Şimdi içerisine bir su bardağı su ilave ederek tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Krep hamurundan biraz daha cıvık olacak arkadaşlar hamurum. O yüzden şimdi içerisine yarım su bardağından daha az bir su ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Uygun bir tavayı ocağın üzerine alıp ısıttıktan sonra hazırladığımız lavaş hamurunu döküyoruz. Tavayı şöyle dairesel şekillerde çevirerek hamurumu yayıyorum ve lavaşlarımı pişirmeye başlıyorum. Bir tarafı hafif kızardıktan sonra bir spatula yardımıyla çeviriyorum. Arkalı önlü bu şekilde kızartarak pişirmeye devam ediyorum. Pişen lavaşlarımı bir bez arasına alıp yumuşak kalması için bekletiyorum. Şimdi tekrar sizlere bir tane daha gösteriyorum. Bu şekilde lavaş hamurum bitene kadar lavaşlarımı yapmaya devam ediyorum. Tavayı bu şekilde çevirmek zor olursa arkadaşlar bir spatula yardımıyla hamurunuzu tavaya döktükten sonra yayabilirsiniz.
Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, soğan kebabım pişti. Şöyle sizlere yakından gösterip hemen servis aşamasına geçiyorum. Yanında bulgur pilavı ile sunacağım. Ama yanında hiçbir şey olmasına gerek olmayan enfes bir ana yemektir kendisi. Sizlere birazdan dürüm şeklinde de göstereceğim inşallah. Bu şekilde servisi sunuyorum. Yalnız kabuklarını soyduktan sonra güzelce dürerek yiyeceğiz inşallah. Şöyle sizler için soğanları kabuklarından soydum ve şimdi arasına maydanoz yerleştireceğim. Dilerseniz arasına pul biber, tuz da ilave ederek daha acı halde tüketebilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve şiddetle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Diğer tariflerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.